Herkese merhaba, dikiş sınıfından. Bu videomda sizlerle usta öğreticileri ve kadrolu öğretmenleri çok ilgilendiren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğinden bahsedeceğiz ve yönetmelik incelemesi yapacağız. Videoya başlamadan önce aynı zamanda aşağıya bıraktığım oynatma listelerinde ustalık ve usta öğreticilikle ilgili paylaştığım videolara bakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve mutlaka yorum yazmayı da lütfen ihmal etmeyin. Hayat boyu öğrenme yönetmeliği, halk eğitim merkezlerinde çalışan tüm yönetici, öğretmen, usta öğreticilerin, kadrosuz usta öğreticilerin iş ve işlemlerini yürüttüğü bir yönetmeliktir. Bu sene bazı değişiklikler oldu, eklenmeler, çıkarmalar oldu. Onların hepsine bakacağız. Videomuzun ilerleyen dakikalarında hem bizi sorumluluklarımızı hem de yapmamız ve yapmamamız gereken şeylerle birlikte bizi korumaya alan ve yönetmeliğe göre neden bazı şeyler yapılıyor, sıralamalarda neler değişiyor, neye göre karar veriyoruz, hep birlikte onları inceleyeceğiz. Videomuza geçelim. Size bölüm bölüm hem internetten nasıl ulaşacağınızı hem de kağıt üzerinden anlatacağım. Google'a giriyoruz. Google'a hayat boyu öğrenme yönetmeliği yazıyoruz ve karşımıza çıkan sayfadan MEP Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği Mevzuat ilk sayfada çıkanı açıyoruz ve karşımıza yönetmelik çıkıyor. Bu yönetmeliği okumuş olmanız, içselleştirmiş olmanız ve ne diyor acaba bu yönetmelikte biliyor olmanız çok önemli. Şimdi hep birlikte bu yönetmeliği inceleyeceğiz. Evet, yönetmeliğimizin çıktısını aldık. Zaten bunlar da ekler, onları da göstereceğim. Bu bizim öğretmen dosyamızda mutlaka yönetmeliğin ve zümrelerin bulunması gerekiyor. Öğretmen dosyası ile ilgili de, yani usta öğretici ve öğretmen dosyası ile ilgili de ayrıca bir video çekeceğim. Sizler için bu dosyamızın içinde neler bulunması gerekiyor? Kurum idarecileri ve müfettişler geldiğinde bu dosya üzerinden bizi değerlendiriyorlar aynı zamanda. Bununla ilgili videomuzda yolda gelecek. Öğrenmeniz ve bilmeniz gereken aslında çok karmaşık olmayan ama çok fazla şey var. Sıkılmadan videolarımı izlerseniz hepsini zaten öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda bu videolar usta öğreticilerin oryantasyon eğitimi gibi de olacaktır sizler için. Sayfamda benim ilk sayfamda işte çalışma takvimim var. Zümre toplantıları var mutlaka ve şu yönetmelik dosyamda mutlaka bulunuyor. Bu yönetmeliğe her başım sıkıştığında veya bir şeyi merak ettiğimde veya bu nasıl oluyordu acaba diye düşündüğümde ve sorduğumda bu yönetmeliğe başvuruyorum ve bu yönetmelik üzerinden yapıyorum. Bütün kurum idareleri gibi. Bizim rehberimiz yönetmeliğimiz. O yönetmelikte yazan her şey bizim yol göstericimiz. Yönetmelikte yazmıyorsa yaptığımız şey yönetmelik dışıdır. Aslında kanunsuzdur. Yönetmelikte varsa zaten bizi koruyan da yönetmeliğimizdir. Şimdi başlayalım yönetmeliğimizi incelemeye. Bazı yerlerin altını çizeceğim. Bazı yerlerin kenarlarına yıldızlar koyacağım. Ama tabii ki 25 sayfalık bu yönetmeliğin hepsini burada size okumayacağım. Ama siz alıp indirip dosyanıza koyup internetten birkaç kez okuyup aslında bugüne kadar bak bu da varmış, ben zamanında bunu bilseydim böyle olmazdı, eyvahlar olsun keşke bunu biliyor olsaydım diyeceğiniz maddelerle de karşılaşacaksınız. Ya da şunu yapacaksınız, evet ben tamamen yönetmeliğe uygun davranıyormuşum. Bana işte zümre başkanlarım, kurum idarecilerim yönetmelikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşatmamışlar, sağ olsunlar diyeceksiniz. Bunları da yorumlara yazacaksınız. Aynı zamanda yönetmeliğin linkini de yorumlardan bulabilirsiniz. Yönetmeliğimiz 2 bölümden oluşuyor. Bir yönetmeliğin olduğu kesim, bir de eklerin olduğu kesim. Bu eklerde de usta öğretici değerlendirme formlarımız, kurs bitirme belgelerimiz, usta öğreticilik ve öğretmenlik yaparken başvuracağımız dilekçeler neler olduğunu tek tek size zaten göstereceğim. Yönetmeliğimiz de bu şekilde. Tasarruf edebilmek için ben bir sayfaya 2 tane çıktı aldım. Siz de bir çıktı alarak okumanızı, önemli yerlerin altını çizmenizi ve
sizi ilgilendiren bölümleri ayrıca dosyalamanızı öneririm. Evet, yönetmeliğimizin ilk bölümünde amaç ve kapsam, tanımlar var. Kurumların kuruluşu, görevleri ve eğitim ortamları var. Bunları okursunuz. Şöyle döndürmüşüm. Kurum binası nasıl olmalıdır, tabelalar, her şey bir yönetmeliğe bağlı bakın. Derslikler nasıl olmalıdır, ana sınıfı vesaire vesaire. Burada yöneticiler ve eğitimciler bölümü var 3. bölümde. İlk önce müdürün görev, yetki ve sorumluluklarından bahsediyor. Bütün kurum müdürleri bu yönetmelikte yazanlara göre görev dağılımını yapıyor, çalışmalarını yürütüyor. Sizin de okumanızda fayda var. Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları da burada başlıklar altında toplanmış. Bütün müdür yardımcıları da buna göre çalışıyor. Gelelim öğretmenlerin görev ve sorumlulukları. Bu kısım kadrolu öğretmenleri ilgilendiriyor. Bütün kadrolu öğretmenler bu yönetmelik maddelerine göre çalışmalarını yürütüyorlar. Bu yönetmelikte yazan bir şeyin dışında eğer bir şey yapılırsa bizi korumaz. Ama yaptığımız şey bu yönetmelikte şu maddelerde yazan bir şeyse sonuna kadar bizi korur. Örneğin öğrenci kursiyerlerce yapılan deney, temrin, döner sermayede yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç gerecin bir listesini ilgililere vermek. Demirbaş listesi oluşturur hem usta öğretici hem de kadrolu öğretmenler. Burada öğretmenlerin nöbet görevinden bahsediyor. Çok uzamaması için video uzun uzun anlatmıyorum. Gelelim 4. bölüme. Bu 4. bölüm işte usta öğreticilerin görev ve sorumluluklarını anlatıyor. 4. bölüm usta öğreticilerin görevlendirilmesi, görev ve sorumlulukları. Sizin görev ve sorumluluklarınız da yönetmelikle belirlenmiştir. Kadrolu usta öğretici ve ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ücretlendirilen usta öğreticiler sizi daha çok, yani şu an halk eğitimlerde görev alan usta öğreticileri ilgilendiren bölüm aslında bu oluyor. Çünkü artık çok kadrolu usta öğretici ataması yapılmıyor. Eskiden kadrolu usta öğreticilerimiz vardı. Hala emekli olmadan çalışanlar da var ama artık kadrolu usta öğretici diye bir şey yok. Neye göre ders ücretine göre görevlendirileceksiniz? Bunları tek tek defalarca okumanız gerekiyor. Kurs açılacak alanda kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesine yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır. Tabii ki öncelik istektir. Burada gene uzun uzun okumuyorum. Şunları şartlar nelerdir? Yani usta öğreticilik yapabilme şartlarınız buradadır hepsi. Ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumluluklarından bir iki tane okuyalım mesela. Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler öğreticilik görevlerini plan ve program dahilinde yürütürler. İşte yıllık planlarımız ve zümrelerimiz. Bu kişiler görevleri süresince devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla sorumludurlar. İşte bana bir şey olmaz. Hayır, öyle bir şey yok. Bir devlet memuru hangi şeye sahipse, sorumluluğa sahipse usta öğreticiler de o sorumluluğa sahiptir. Ücretli usta öğreticileri çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir. Ders göreviyle görevlendirilen usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla 8 ders saatidir. Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07 ile 22 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez. Burası da önemli bir yeridir. Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez. Yani alan taraması yapamazsınız. Kendinize kursiyer toplayamazsınız. Bu iş kadrolu öğretmenlerin ve zümre başkanlarının işidir. Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri halinde kursun kapatılması durumunda ücretli usta öğreticilerin başka bir kursa görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir. Ücretli usta öğreticilerin 1. fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde ek 5 değerlendirme formuna göre başarısız oldukları, bu yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir.
bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir. Yani beni görevlendirdiler sonsuza kadar, ben usta öğreticiyim, öyle bir şey yok. Burada da olgunlaşma enstitülerini anlatan bir bölüm var. Video uzamasın diye uzun uzun anlatmıyorum. Burada da komisyonlar var. Hangi komisyonlara göre çalışıyoruz biz, görev yapıyoruz, nasıl görevlendirmelerimiz oluyor. İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, mesela biz Eylül ayının ilk haftasında kurum müdürümüzle beraber bu toplantıya katılmıştık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve kaymakamımız yapmıştı. Aynı zamanda sınav komisyonu ve kurullar. Birinci kurulumuz Öğretmenler Kurulu, Sınıf Şube Öğretmenler Kurulu, Zümre Öğretmenler Kurulu. Bu Zümre Öğretmenler Kurulu da her dönemin başında, ortasında ve sonunda mutlaka bütün usta öğreticileri toplayarak Zümre Başkanı bir toplantı yapar, dosyalarını denetler, yapılacak şeyleri konuşur ve alınacak kararları hep beraber belirlerler. Öğretmenler Kurulu'nu da anlatmıyorum. Şurada da Zümre Öğretmenler, az önce söylediğim gibi. Bu bölümde de 7. bölümde de kurslara kayıt kabul, kurslara devam durumu ile kurs açma kapatma, kurslara katılacakların sayısını gene bir yönetmelik belirliyor. Kurslara devam durumu var. Burada da şimdi bir aradığım madde var, onu bulmaya çalışıyorum. Mesela kurslarımıza sıkıntı çıkaran kursiyerlerimiz oluyor ya bizim. Onlarla ilgili bulur bulmaz o madde üzerine sizinle konuşacağım. Şurada gene önemli bir şey var, bakın. Kurs türleri, eğitim ihtiyacının belirlenmesinden sonra kursların düzenleneceği yerler diyor. Kursların düzenleneceği yerlerde öncelik kurum binasıdır. Daha sonra il, ilçe, belde, köy ve mahallelerde eğitim için sağlanan yerler, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, eğitim kurumlarına ait binalar, gezici olarak hazırlanan mobil eğitim araçlarında düzenlenir diyor. Tabii bunların hepsi gene ilçede kurulan, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kurulan bir komisyonla karar veriliyor. Yani buna bir komisyon karar veriyor. İşbirliği kapsamındaki kurslarda da biliyorsunuz bu sene bazı değişiklikler oldu. Diğer videolarımızda bahsettik. İşbirliği kapsamındaki kurslarda usta öğreticinin ücreti işbirliği yapılan kurum tarafından ödenirse kursu açılıyordu. Ama siz gene burayı minik yazıları mutlaka okuyun diye altını çize çize söylüyorum. Kursların düzenlenmesiyle ilgili diğer hususlar, şu bölüm çok önemli, bakın. Madde 58'in olduğu bölüm. Burayı da güzel okumanızı istiyorum. Bir iki şey okuyacağım. Bu kurslara katılanlar kurumlarda, işletmelerde beceri eğitimine devam ettikleri sürece 3308 sayılı kanun çerçevesinde öğrenci ve kursiyerlere tanınan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümlerinden kursu açan kurum tarafından faydalandırılır. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik kurslar ile aşağıdaki hususlara uyulur diyor. Şurada var, bakın. Milli Eğitim Müdürü'nün onayı ile 22 yaşını doldurmamış özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için özel sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi kaynaştırma yolu ile diğer kurslardan da faydalanmaları sağlanır. Burada da destekleme ve yetiştirme kursları var. Bunu okursunuz. Kurs araç gerecinin korunması tamamen usta öğreticiyi ilgilendiren bir durumdur. Kurs için gerekli araç gereç kurumlarca sağlanır. Ama kurum binasında açılanlarda genellikle arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şurası gene çok yanlış anlaşılıyor. Yani bir kurs açıldığı zaman kurum idaresi veya Milli Eğitim bütün kurs araç gerecini sağlamak zorundaymış gibi düşünülüyor ama her kurumun imkanları bellidir. Her kurs içinde 5 dikiş makinesi, 5 overlock makinesi alınamayacağı için bu kurum binasındaki kurslar için geçerlidir. Onu söyleyeyim. Kurs süresince ayrıca işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile kursiyerlere ait araç gereçte kullanılabilir. Kursa katılanlar demirbaş eşyanın amacına uygun kullanılmasından sorumludur. Bu da kursiyerlerimizi kapsıyor. Buradan gene çok geçiyorum hızlıca. Uzaktan öğrenme var, eğitim projeleri ve ders kitabı, diğer araç gereçler. Burada da çalışma süreleri, ders saatleri, haftalık dağılımları ve planları. Neye göre size ders dağılımı yapılıyor? Onlar şu maddelerde var. Geçiyoruz. Başarının değerlendirilmesi var burada da. 50 puana kadar geçmez biliyorsunuz. İşte 60 puan geçer, 50-60 arası, 60-70, 70-80, 80-500 diye kursiyerlerimize verdiğimiz notlar bunlar da.
Kurs dışı eğitsel faaliyetlerde başarı değerlendirilmesi yapılmaz. Bitirme sınavları var kurslarla ilgili. Neye göre sınavlarınızı yapacaksınız? Bu da 11. bölüm olan başarının değerlendirilmesi kısmında çok açık ve net bir şekilde anlatılmış. Kursiyerler daha önce başarısız oldukları kursa tekrar katılmaları veya diğer kurslara devam etmek istemeleri halinde başarılı oldukları modüllerden muaf tutulur. Hani yıldızlısın, muafsın, bu sen işte bazen bir kurs açıyoruz. Kursiyerlerimizin yarısı yapıyor, yarısı yapmıyor ya. Yapmayanlar muaf olanlar oluyor aslında. Bunlar da zaten e-yaygın sisteminde, onu da hiçbir zaman unutmayın. E-yaygın sisteminden görebiliyoruz. Kursiyerlerin mesleki uygulama faaliyetleri kurum yöneticileri tarafından izlenir ve denetlenir. Şurayı da geçiyoruz. Burada da rehberlik ve izleme, kurumlarda sosyal etkinlikler, gezi, gözlem ve inceleme etkinlikleri de hepsi burada. Yani biz o gezilere, sergilere nasıl gidiyoruz? Aynen bu yönetmelik maddelerine göre gidiyoruz. Burada da bizim tutacağımız defterler, dosyalar, formlar, belgeler var. Bazılarını kurum tutar, bazılarını biz tutarız, bazılarını hem kurum hem biz tutarız. Burada belgeler var. Geçiyorum. Çeşitli hükümler diye geliyor. Burada da asıl işte bütün öğretmenleri ve aslında usta öğreticileri ve kursiyerlerimizi ilgilendiren bir madde 77 var. Bundan bahsetmek istiyorum özellikle. Bakın ne diyor? Kurum müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucunda kurslarda eğitim öğretimi aksattığı, düzenini bozduğu, öğretmen ve kursiyerlerin huzurunu kaçıracak tutum ve davranışlarda bulunduğu veya kurumun araç gerecine kasten zarar verdiği tespit edilen kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Şimdi bu daha önceki yıllarda da hep oldu. Hocam ne yapacağız biz böyle, işte bir kursiyerim var şu oluyor, bir kursiyerim var böyle oluyor. Bu madde gereğince tutanağınızı tutup kurum idaresine bildireceksiniz. Kurum idaresi zaten kursa ilişiğini, onun kaydını direkt silecek. Hiç münakaşaya girmeye veya herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Benim size önerim bu maddeyi panonuza asmanızdır. Çünkü nasıl olsa ben lisede öğrenci değilim, örgün eğitimde değilim. Bana bir şey olmaz düşüncesi olabiliyor bazı insanlarda ne yazık ki. O yüzden bu madde önemli bir maddedir. Bütün usta öğreticilerimizin de bilmesinde fayda vardır. Bunlar da yönetmeliğimizin ekleri, ek formları. Şöyle göstereyim. Bunlar için ayrı video çekeceğim. Uzun uzun anlatmayacağım. Ücretli usta öğretici başvuru değerlendirme formu. Bu yenisi. Bu da eskisi. Eskisiyle yenisini sizinle birlikte karşılaştıracağız. Bunlar da not çizelgelerimiz, modül bitimlerinde nasıl not veririz yönetmeliğin sonunda var. Bazen arıyorsunuz bulamıyorsunuz ya, bunlar zaten hepsi internette var. Bıraktığım linkte de var. Bu da il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir dilekçe yazmanız gerekirse dilekçe örneğimiz burada. Ücretli usta öğreticilerin denetim ve değerlendirme formu, bunları kurum müdürleri kurslarımıza denetlemeye geldiği zaman dolduruyor. Şuradaki maddelere göre denetleneceksiniz. Bunun da videosunu çekeriz. Kurs bitirme belgesi, kurs bitirme belgesi örnekleri var bunlarda da. Bunların hepsi dosyanızda bulunsun. Şimdi ben bu yönetmeliği aynı zamanda şimdi göreve yeni başlayacak olan kursiyerim Yıldız'ın dosyasına koyacağım. Hem mutlu olacağım hem de onu tebrik edeceğim. Ocak ayından sonra inşallah kursu başlayacak. Söylediğim gibi bu yönetmelik maddeleri için link bırakıyorum aşağıya. Oradan yönetmeliği çıkartabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Hepsini tek tek okumak videomuzu çok uzatacaktı. Okumak zaten sizin sorumluluğunuzla. Beğenmeyi, kaydetmeyi, dikiş sınıfında kalmayı hiçbir zaman unutmayın. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Bütün usta öğreticilerle de bu videomu paylaşmanızı istiyorum. Dikiş sınıfından sevgiler herkese. Hoşça kalın.